Smeagol'un hoş geldiniz. Yeni video yine Amazon Prime'ın, daha doğrusu Amazon Prime'la ilgili yeni video. Düzelteyim istedim cümleyi. Evet, daha sık yapacağız, daha çok yapacağız. Devamlı yapacağız bu videoları ki izleyelim, diziyle ilgili fikirlerimiz gittikçe gelişsin. Hem kendi fikrimizi söyleyelim hem de olanları öğrenelim. Biz derken genel Amazon Prime'ın oyuncu kadrosundan çok mutlu olmadık. Özellikle ben hiç olmadım. Açık söyleyeyim ya. Beni hiç doyurmadı. Oradaki isimlerin böyle büyük bir projeye yakışacaklarını veya bu işin altından kalkabileceklerini çok düşünmüyorum. Ne yaptık? Ciddi çalıştık. Sitelere baktık, araştırmalar, işte incelemeler. Sonunda bir grup isim belirledik biz. Kadınlar ve erkekler olmak üzere bu iki grupta belli başlı isimleri ön plana çıkarttık. Bence dizide yer almalarının çok keyifli olacağını düşündüğüm isimler bunlar. Nedir? Doğal olarak Amazon Prime'ın bu işi ben çok iyi kotaramadığını düşündüğüm için bu listeleri size video eşliğinde vermek istiyorum ki olur da bu isimlerden birisi seçilirse filan onun da doğal olarak hakkını üstümüze alacağız. Yahu güleceğiz bundan dolayı. Evet biz söylemiştik olacak. Belki eskaza Amazon Prime'da videoyu görür de bilemiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla şu an çalışan ekip oyuncu seçimi konusunda çok net fikre sahip durumda değil. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hızlı hareket ediyoruz. Listemizi okumaya başlıyoruz. Hepsi 10 numara 5 yıldız. Tam bu işin insanları. Harika bir dizi olurdu. Belki de bu oyuncu seçimini bana bırakmalılar diyorum. O kadar da ince, o kadar iddialı, o kadar netiz yahu. Hadi videoya geçelim, beklemeyelim. Evet, hazırız. Kitap, defter de elimizde. İsimleri buradan tek tek okuyacağız. 12 ismimiz var. 12 kadın sanatçımızı, aktrisimizi burada sayacağız. Hemen bir numarayla hızlı girişimi yapıyorum. Kim? Karen Sheila Gillan. İlk adayım bu benim. 28 Kasım 1987 doğumlu. Inverness, İskoçya. Evet, kendisinin sonuçta birçok şu an projelendirilmiş yapıma katıldığı görülüyor IMDb'den. 2021'i dolu. Ancak o 2021'i doldurmadan sonuçta 2018'den beridir, 2019'dan beridir bu olay gündemde. Cayır cayır yanıyor. Dizi, Orta Dünya, Tolkien çok rahat konuşulabilirdi. Demek ki çok fazla değerlendirilmemiş. Hemen kendisinin kimlik kartına bakalım. Nedir? Performing Arts Studio, İskoçya'daki bir okul. Böyle başlıyor. Daha sonrasında orada aldığı eğitimi Londra'ya, İngiltere'ye geçiyor ve Italia Conti Akademisi'nde aldığı eğitimle perçinliyor. Alaylı değil, okullulardan. Çünkü listemizde alaylı oyuncular da var. Dediğim gibi birçok post-production olarak tabir edilen, yani 2021'de aktif olacak olan projenin içinde şu an. Popüler de bir karakterden bahsediyoruz. Kendisini nereden tanıdığımıza gelelim. Öncelikle Jumanji, yeni Jumanji ama. Eskisi değil, onda var. Daha sonra Doctor Who'da Amy Pond rolüyle görüyoruz. Ve Guardians of Galaxy hem 1 hem 2 üstüne bir de Avengers'ta kim? Nebula'yı oynuyor. Bence iyi. Şimdi diyeceksiniz sinema oyuncusu bir iki tane lazım. Projede sinema gibi. Bayağı ciddi 5 sezon, işte ilk bölüm 20, ilk sezon ilk 20 bölüm, bir sürü hikaye var içinde. Evet, nereye varıyoruz konu olarak? Nebula bence olur. Ayrıca 1.80'lik boyuyla bir elf kadını için yeterli fizik yapısına da doğuştan sahip. Hemen ikinci adayıma geçiyorum. Lauren Christine German. 29 Kasım 1978 doğumlu. Kendisi çok ciddi anlamda önemli projelerde yer almış bir karakter. 2021'i biraz boş. O açıdan da avantaj. Hemen onun da kimlik kartına bakalım. Efendim kendisi biraz evvel belirttiğim gibi 29 Kasım 1978 doğumlu. Huntington Beach, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuyor. Kendisi Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Actor Studio eğitimi alıyor. Ve daha sonrasında Orange County High School of the Arts
bitirdiği okul. 2000 yılında ilk film olan Down to, bir romantik komedi, çok da başarılı değil. IMDb'de 5.4. Gerçi romantik komedilerinde çok fazla bir şey almasını puan olarak beklemiyoruz çünkü çerez film kategorisinde benim için. Daha sonrasında ne yapıyor? Evet, 2 tane korku filmi geliyor. Hostel'ın 2. bölümünde bir de Texas Chainsaw Massacre, Texas katliamında rol alıyor. Tabii ki bu ikisi kendisinin seçilme sebepleri değil. Bunu net olarak söyleyelim. Seçilme sebebi nedir? Chicago PD'de Fire isimli sezonda oynuyor. Daha sonra işte asıl seçme nedenimize geliyoruz. Lucifer'de Chloe Decker rolüyle karşımıza çıkıyor Lauren. Evet, ben buradan 3. isme geçelim istiyorum. Natalie Joan Emanuel. Birçoğumuz için ismen tanıdık olmasa dahi görüntüsü, daha doğrusu fotoğrafını gördüğümüzde diyeceğimiz karakterden bahsediyoruz. Dizi kariyeri olan bir oyuncu, oldukça bol dizide oynamış. Bunların arasından not aldım ben: Hollyoaks, Die Hard, Four Weddings and a Funeral ve The Dark Crystal'la daha sonra oynayacağı diziye ön hazırlığı, altyapıyı tamamlamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve daha sonrasında Game of Thrones'da Missandei olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda Hızlı ve Öfkeli 7'de de biliyoruz ki bir bilgisayar hacker olarak rol aldı bu arkadaş. Ve hemen nereye geçiyoruz? 2 Mart 1989, Essex, İngiltere doğumlu ve BBC'de projeler yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz aynı zamanda. Kendisi 1.70'lik boyuyla da yine bence elf statüsünde gayet net bir yere sahip. 4. isim. Danielle Mary Campbell. Evet, 30 Ocak 1995, Hinsdale, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri. Kendisi bir şekilde keşfedilmiş. Nerede keşfedilmiş? O da yazıyordu ama not almamışım. Sadece keşfedilmiş. Öyle alaylılardan bu. Okullu değil, alaylı karakterlerimizden. Kendisi Tell Me a Story, Runaways, Famous in Love gibi dizilerde rol alıyor. Ancak şimdi okuyacağım 2 isim benim listeme girmesini sağlayan isimler. Aynı zamanda 2021'in uygun isimlerinden. Öyle çok bir proje gözükmüyor ufukta kendisi için. Evet, ilk isim The Originals. Evet, bu dizide oynuyor. Daha sonra da Prison Break kadrosunda kendisine yer buluyor. Bu açıdan da bence bizim diziye uygunluğu net. Bir tek sıkıntısı var. Boyumuz 1.60 ne yazık ki. Hiç durmadan aynı hızla listemize devam ediyoruz ve sıradaki ismimiz Rebecca Leigh Madder. Kendisi oldukça ciddi bir dizi referansına sahip. Aynı zamanda da görüntü o ki 2021'e uygun Amazon Prime, size söylüyoruz. 24 Nisan 1977 doğumlu. Cambridge, İngiltere, ayrıca kültüre de yakın görüldüğü üzere. Çok ciddi bir dizi serisine sahip portföyünde. Work It, Fringe, Aim Higher, Law and Order Los Angeles, gerçi tek bölüm. Sonra Law and Order Trial by Jury, orada da tek bölüm. Herhalde Law and Order'da genelde kurbanı oynamış, öyle hissediliyor. Sonra Justice geliyor. Arkasından hepimizin de bildiği 2 tane çok iyi dizide oynuyor. Bunlardan birincisi Lost. Lost'ta Dr. Charlotte Lewis. Doktorumuz. Lost dizisinde. Daha sonrasında Once Upon a Time, Zelena karakterini oynuyor. Bu 2 dizi bizim için ciddi bir referanstı. Kendisi bu listede olmazsa bence olmazdı. Aynı zamanda The Devil Wears Prada bir sinema filmi ve Iron Man 3. Kesinlikle konseptin hakimi, konuya yakın. Zaten kendini de şöyle anlatıyor. Ciddi bir bilim kurgu hayranıyım. Televizyon ve film seyretmeyi çok seviyorum. Tamam, 10 numara 5 yıldız. Bence olur. Efendim, sıradaki ismimize geçiyoruz. Emily de Ravin. Kendisi 27 Aralık 1981 doğumlu. Mount Eliza, Victoria, Avustralya. Kendisini memleketine çok yaklaştırıyoruz bu projede. Evet, onun da bir seri dizi kariyeri var. Buna The Handler, Roswell, Beastmaster, CSI Miami var ve yine tercih etmemizdeki 2 dizi. Lost'ta Claire Littleton'ı oynuyor.
Aynı zamanda da yine Once Upon a Time Bella Gold karakteriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle Once Upon a Time Tolkien'in de merakını düşünürsek bir masal bazlı bir dizi olduğu için aslında bu karakteri de gerçekten bizim için uygun hale getiriyor. Aynı zamanda da bir korku filmine de oynama durumu var. The Hills Have Eyes filminde de kendisini görebiliyoruz. 1.57'lik boyuyla, gerçi bir elfe çok uygun olmasa dahi nedir? Bu iş halledilebilir bir detay. Hemen arkasından burada bir isim daha geliyor. Deborah Ann Wall. Ne yapar? 7 Şubat 1985 doğumlu, Brooklyn, New York, Amerika Birleşik Devletleri. Onun da ciddi bir dizi portföyü var. Ancak öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İrlanda-Alman köken karışımına sahip. Kesinlikle renk olarak bir elf. Efendim kendileri Packer Collegiate Institute, artık o aradaki kelimenin okunuşu için aklınıza sanıyorum. Buradan üniversite, Kaliforniya Üniversitesi School of Theatre aynı zamanda. Yani 2 eğitimde de okullu sınıfına giriyor kendisi. Daha sonra oynadığı dizilere geçiyoruz. Relics and Rarities, The Punisher, The Defenders, Daredevil ki bu iyi bir referans. Daha sonraki iki isim bizim için burada önemli. Law and Order Special Victims Unit'te rol alıyor ve daha sonra da True Blood Jessica Hamby olarak karşımızda. Araya virgül koyup şeyler ve Mentalist dizisinde de kendisini görebiliyorsunuz. Bu açıdan o da konuya oldukça hakim bir karakter bence. Bir sonraki ismimiz Ruth Connell. 20 Nisan 1979 Falkirk, İskoçya doğumlu. İlk olarak sahne tecrübesini The Nutcracker, Kuğu Gölü balesinde Clara rolünü oynuyor ki genç baş aktris olarak geçer. Bu şekilde bir başlangıcı var. Daha çok kısa filmlerde oynuyor. Olayı bu. Kendisinin portföyünü nereden alıyor? Supernatural'da Rowena karakteriyle karşımıza çıkıyor ve benim listemde yer almayı hak ediyor. Çünkü bence öyle. Ve listemizin son 4 ismiyle beraber yavaştan kapanma pozisyonunu alıyoruz. Videoyu kapatacağız ama son 4 ismimizi de sayacağız. Şu ana kadar fena bir liste olmadığını düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, sırada kim var? Bridget Catherine Regan. Kendisi 3 Şubat 1982'de San Diego County, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğuyor. Kuzey Carolina School of the Arts, yani yine okullulardan. Hemen arkasından, bu arada tabi burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu okuldayken, yani Kuzey California School of Arts'tayken Gerald Friedman tarafından eğitiliyor. Hocası o. Şimdi bunun özelliği var diyeceksiniz. Kendisi efsane bir tiyatrocu. Daha önce West Side Story'nin orijinal versiyonunda asistan direktörlükle başlıyor kariyerine ve birçok Broadway müzikaline imza atan karakter. Hatta ünlü Hair, o saç diye geçen ve filmi de olan müzikalin yine içinde görevli. 1960'lardan bahsediyoruz. Neden? Bu arada tabii karakterimiz 1927 doğumlu, bir de öyle düşünelim. Evet, kendisi 2 kez Shakespeare Festivali'nin artistik direktörlüğünü de yapıyor. Daha o kadar çok projesi, o kadar çok içinde olduğu organizasyon var ki buraya liste yapmaya çalışsak ne yazık ki aktrisimizin kimlik kartını okumaya zaman kalmaz. Bu şekilde bir öğretmeni var. Doğal olarak da kalın bir arkadaşımız. Broadway'den yolu geçiyor. Mark Twain'in Is He Dead isimli oyununu, masalını, hikayesini canlandıran oyunda, müzikalde rol alarak başlıyor. Daha sonrasında çok ciddi bir listesi var yine. Şöyle bir bakıyoruz. Law and Order, Sex and the City, Person of Interest, Legend of the Seeker, 2013 versiyonu Beauty of the Beast'in oynadıkları, Sons of Anarchy, White Collar, Agent Carter, Grey's Anatomy, The Last Ship, Jane the Virgin oynadığı diziler. Peki güncel durumu Paradise Lost dizisinde oynuyor ve Francis Forsythe karakteriyle karşımızda. Aynı zamanda 2013 yılında da John Wick sinema filminde rol alıyor ve oradaki oynadığı karakter Adi. Bence
kesinlikle olur alacak bir aktristen bahsediyoruz. Evet, diğer 3 ismimiz, birisi Catriona Balfe. 4 Ekim 1979. Dublin, İrlanda doğumlu. Aslında kendisi Victoria's Secret'ın meleklerinden. Dolce Gabbana, Decane, Burberry, Hugo Boss, Armani, Calvin Klein, Chanel gibi markalara da modellik yapıyor. Vogue ve Elle dergilerinde de kapak fotoğrafında yer almış bir karakterden bahsediyoruz. Peki niye seçtik, değil mi? O zaman bütün modelleri toplayabiliriz diziye. Hayır, arkadaşım dizi kariyeri de var. The Beauty Inside'la başlıyor. H Plus'la devam ediyor. The Dark Crystal Age of Resistance'da rol alıyor ve en son nerede? 6 sezon eğer yanlış hatırlamıyorsam Outlander'da Claire Randall rolünü oynuyor. Outlander'da bildiğimiz gibi bizim konsepte yakın bir dizi. Bu yüzden seçtik. Hemen arkasından nereye gidiyoruz? Christine Froseth. 21 Eylül 1995, Norveç kökenli ama Amerikan vatandaşı, New Jersey'de doğuyor. Gene kendisi de Prada, Armani, Miu Miu, Chanel gibi markaların reklamlarında oynuyor. Evet, ancak kendisinde bir dizi kariyeri tabii ki var. O yüzden burayı seçiyoruz. Ben biraz daha görüntü olarak Elf'i kotaracağımdan çok emin olduğum için aldım. Bunu da açık açık söyleyeyim. Ancak 1.72'lik bir boya sahip. Evet, dizilerine bakıyoruz. Junior, The Truth About the Harry Kubert Affair. The Society ki bir Netflix dizisi, Looking for Alaska ve When the Street Lights Go On isimli dizilerde kendisinin dizi portföyünde bulunan projeler. Evet, son ismimize geliyoruz. Son ismimiz de iddialı bir isim bence. Soyadını eğer kıvıramazsam şimdiden affola. Mary Avgeropoulos. 17 Haziran 1986 doğumlu. Thunder Bay, Ontario, Kanada. Oldukça geniş bir dizi portföyü var yine. Ayrıca özel ilgi alanı davulcu diyebileceğimiz, yani bir grup kurarsanız arkada o size gideceğiniz ritmi ayarlayacak karakter de bu. Evet, ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief dizisi. I Love You, Bat Cooper, Supernatural, The Guard, Fringe, Eureka, Hiccups, Cult ve neredeyiz en son bizim referans aldığımız dizi The 100'da Octavia Blake, o sert karakterde listemizin 12 numaralı ismiydi. Listeyi tamamladık. Kapanışa doğru yumuşak yumuşak gidiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum ve unutmayalım, duyduğunuz liste kendi zevkimize göre sıralanmış bir liste. O yüzden herhangi bir bağlacı yok ama eskaza olur da daha sonraki oyuncu listesinde yer alırlarsa dediğim gibi karizması da bize ait olur, olayın tadını çıkartırız. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.